Kont Victor Lustig pek çok yönleriyle etkileyici olan bir adamdı. Tavırları dikkat çekici biriydi ve sohbetlerinde daha önce hiç duyulmamış şeylerden bahsediyordu. Bu adam bir şekilde etrafındaki bütün dikkatleri üzerine toplamayı başarabiliyordu. 1925'e gelindiğinde ise beyaz yakalı erkekler gibi pro içen ve kadınlara kur yapan ve hileyle binlerce doları cebine indiren bir adam haline gelmişti. Ama her şeyden öte kendisine esas ün kazandıran şey insanları dolandırıp Eyfel Kulesi'ni 2 defa satmasıydı. 1960'lı yıllara gelindiğinde ise İstanbul'da karakollara şikayete gelen vatandaşların ise ilginç şikayetleri vardı. Galata Köprüsü'nü, Saat Kulesi'ni ya da üniversite bahçelerini satın almaya çalışırken dolandırıldım. Davalı ise hep aynı isimdi. Osman Ziya, yani namı diğer Sülün Osman. Dolandırıcılar ve onların şanssız kurbanları hemen hemen her gün haber bültenlerinin başlıklarını süslüyor. Sahte para dolandırıcılığı veya bir telefon dolandırıcılığı hakkında bir hikaye olmadan neredeyse haftamız geçmiyor gibi. Ufak tefek de olsa hepimizin bir dolandırılma hikayesi de vardır mutlaka. Pek çoğumuz da bu hikayeleri okuyarak ya da izleyerek insanlar nasıl bu kadar saf olabiliyor diye söyleniyor, hatta dalga bile geçiyoruz. Peki bunca yaşanan örneklere ve vakalara rağmen neden hala dolandırılıyoruz? Ya da henüz dolandırılmış olmasak bile buna bir şekilde neden meyilliyiz? İşte bu video ava giderken avlananların ya da klasik bir atasözü kaz gelinecek yerden tavuk esirgenmez diyenlerin videosudur aslında. Dolandırılma hikayelerinin arkasında ciddi çalışmalar ve incelemeler vardır aslında. Kurbanların belirli özelliklere sahip oldukları varsayılmaktadır. Yüksek yaşlar veya küçük yaş grupları, eğitim seviyesi, dolandırılacak konu hakkında bilgisinin olup olmaması, mesleği, hepsi bunlara dahildir. Rakamlar 65 yaş üstü her 5 kişiden birinin e-posta dolandırıcıları tarafından hedef alındığını söylediğini gösteriyor. Eğitim seviyesi düştükçe dolandırılma vakalarının artışta söz konusu. Kimi insanlar dolandırılmaya karşı temkinli gibi gözükse de dolandırıcıların hemen hemen her insanı bir yerden psikolojik olarak yakalama ihtimali var. Psikoloji profesörü Robert Cialdini'ye göre insanların dolandırıcılığa düşmesinin 5 psikolojik nedeni var. 1. İyiliğe karşılık verme hissi. Karşılıklık ilkesi, birisi bizim için bir şey yaparsa biz de karşılığında onun için bir şey yapmak zorunda kalırız hissiyatıdır. Dolandırıcılar hedeflerinde akılsızca bir harekette bulunmaları için zorla borçlanma yöntemini kullanırlar. Örneğin paranızı yatırmak için size özel bir fırsat sunan birinin size bir iyilik yaptığını varsayalım. Bu da size bir borçlanma hissi yaşattırır. Siz de yapılan bu iyiliğe bir karşılık vermeye karar verdiğiniz anda işte o zaman zokayı yutmuşsunuz demektir. 2. Çoğunluk yapıyorsa bir sorun yoktur. Araştırmalar gösteriyor ki bir kişi diğer insanların bir şey yaptığına inanıyorsa o zaman kendilerinin de yapmasında bir sorun yokmuş gibi hissederler. Bu özellikle insanlar kendilerini satış konuşması gibi baskı altında ve belirsiz bir durumda bulduklarında geçerlidir. Telefonun diğer ucundaki bir kişi bize bizim gibi insanların %75'inin bu işlemlerden yararlandığını söylediğinde bu tür iddiaların doğruluğundan içimizden şüphe duysak bile bu işlemi gerçekleştirmemiz çok daha yüksektir. Yani size bir şey sunulduğunda ve o sunulan şeyi birçok insanın yaptığına inandırıldığında kendinizi biraz daha güvende ve emin hissedersiniz ve o işi yaparsınız. Burada hemen aklımıza Ponzi sistemi geliyor ve Ponzi sistemlerinde bilirsiniz ki birçok insan o işlemi yaptığı zaman ya da Ponzi sistemine katıldığında siz de o sisteme katılmayı herhangi bir şekilde sorun olarak görmezsiniz. 3. Küçük adımlar. Psikolojik olarak insanlar kendilerini tutarlı ve kararlı bireyler olarak görmeyi severler. Eğer bir şey yapacağımızı söylersek bunu genellikle yapmaya çalışırız. Çünkü yapamazsak bu bizim özgüvenimizi oldukça zedeler. Dolandırıcılar ise küçük küçük adımlarla bundan yararlanmaya başlarlar. Örneğin insanlara çok basit konuşmalar veya selamlaşmalarla yaklaşır, günden güne samimiyeti ilerletir. Biz buna güven kazanma diyoruz. Başlangıçta "Ne haber, nasılsın?" gibi klasik sohbetler zamanla daha kişisel sorulara yol açar ve hangi yatırımları yapmanızdan hesap bilgilerine kadar evrilir. Dolandırılma hikayelerinde sıklıkla duyduğumuz şeylerden biri de "çok güveniyorduk, ailemizden biri gibiydi" hikayesidir. İnsanoğlu kendisini yardımsever ve kibar biri olarak görmeyi sevdiği için dolandırıcılar da bu zaafımızdan yararlanmaya çalışırlar. 4. Kaçırma korkusu. İnsanlar psikolojik olarak genellikle duydukları büyük bir fırsatı veya daha sonrasında gelebilecek büyük bir fırsatı kaçırmaktan endişe duyarlar. Ve eğer
böylesine bir teklif yalnızca sınırlı bir süre içerisinde ise işte o zaman kıtlık ilkesi devreye girer ve insanların bu tuzağa düşmesi daha da kolaylaşır. Kıtlık ilkesinin ne anlama geldiğini ve tanımını neden bir çantaya milyonlarca dolar verdiğimiz şu videomuzdan izleyerek öğrenebilirsiniz. Bir şeyi özgürce ve geniş bir zaman içerisinde yapabilmemiz tehdit edilmeye başladığında bunu kaçırmamak için hızlıca tepki verme eğilimindeyiz psikolojik olarak. İşte Sülün Osman'ın en fazla tuzağa düşürdüğü insanlar da bu fırsatları veya buna benzer imkanları kaçırmak istemeyen kişilerdi. Sülün Osman akşam saatinde elinde sahte bir bakır bileziklerle avına yaklaşır. Eşinin ameliyatta olduğunu ve kuyumcuların kapalı olduğunu ve 1000 liralık altınları 300 TL gibi bir rakama, işte şu zamana göre söylüyorum, bırakabileceğini, yeter ki eşinin ameliyat masasında kalmasını istemediğini kurbanına belirtir. Bu sayede kısıtlı zaman içerisinde 5 kuruş etmeyen tenekeleri yüzlerce paraya satmış olurdu. Yani kurbanını da bir nevi dolandırmış olurdu. Keza videonun başında bahsettiğimiz Victor Lustig ise dolar çoğaltan sahte bir makine yapmış ve binlerce dolara bu sahte makineyi insanlara satmıştı. En etkili ikna yöntemi ise kurban makineyi görünce almak istemesine karşılık Victor'un ikna olmamaya ya da güç bela satmayı kabul etmesiyle bu sürecin tamamlanmasıdır. Yine yakın zamanda ülkemizde Kamerunlu Anthony adında biri elindeki boş kağıtları bir sıvıya batırarak dolara çevirdiğini kurbanla inandırdı ve 60.000 eurosunu çarptı. Karşılığında da işte bu sıvıdan daha fazla getireceğim, bu sıvının da bir maliyeti var diyerek. Örnekler asla saymakla bitmez ama kesin olan bir şey var ki o da fırsatı kaçırmama korkusu. Özellikle de iyi bir gelire sahip doktor, mühendis, memur gibi iyi eğitimli insanlardan oluşan vakalar bu sınıftandır. Dolandırıcılar finansal tekliflerini sunarken bu teklifin yalnızca şu anda geçerli olduğunu ve telefonu kapatır kapatmaz ya da günün sonunda teklifin kaybolacağını iddia ederler. Birçok insan böyle bir teklifi kaçırmaması gerektiğini hissedecek ve bu şekilde tuzağa düşmüş olacaktır. 5. Benzerlik ilkesi. Psikolojide benzerlik ilkesi bizimle aynı gibi görünen insanlardan hoşlanma eğiliminde olduğumuzu ve buna karşılık hoşlandığımız birinden gelen bir talebi kabul etme ihtimalimizin çok daha yüksek olduğunun göstergesidir. Dolandırıcılar bundan faydalanır ve bizim gibi görünmek için hakkımızda bir şeyler öğrenmeye çalışırlar. Örneğin doğum tarihinizi sorar ve ardından öyle olmasa bile bunun onların da doğum tarihi olduğunu söylemeleri onları daha çok sevmenize ve dolayısıyla isteklerini kabul etmenize neden olacak bilinçsiz bir etkiye sahip olabilir. 6. Profesör Cialdini belirtmese de sosyal sorumluluk veya duygu sömürüleriyle dolandırma yöntemleri de çok yaygın. Özellikle bakıma muhtaç hayvanlar veya toplumlardan yeterli desteği göremeyen engelli vatandaşlar üzerinden yapılan dolandırılmalar. Burada da vicdani duygularımızı rahatlatmaya çalışmamızdan faydalanıyor dolandırıcılar. Benim ağzımın açık kaldığı dolandırma yöntemlerinden biri de 2012 yıllarında telefon üzerinden yapılan bir dolandırıcılıktı. Telefonla aradıkları vatandaşları engeller için bir tiyatro gösterisi düzenlediklerini söylüyorlar ve hem yardım hem de bir sanat gösterisi adı altında bu biletleri satmaya çalışıyorlar. Böylelikle insanları ikna etmeye çalışıyorlar. Binlerce kişi de bu biletlerden hem engelli vatandaşlara bir yardım amacıyla hem de bir sanat aktivitesine katılma amacıyla satın aldılar ve bu kişilerin adreslerini gerçekten de kuryeler aracılığıyla güzel zarfların içerisine biletler gitti. Ama işin finalinde o tiyatro hiçbir zaman gerçekleşmedi ve hem aktivite amacıyla hem de merak için bu tiyatroya gidenler ise öyle bir tiyatronun olmadığını ve yetkililerin öyle bir şeyden haberdar bile olmadığını acı bir şekilde görmüş oldular. Hepimiz hayatımızda bir defa daha olsa dolandırılmışızdır ve buna ben de dahilim. Dolandırma ve dolandırılma insanlık var olduğu sürece devam edecektir. Dolandırıcılık demişken dünyanın en ünlü Çek dolandırıcısı Frank Abagnale'in hayatını anlatan Sıkıysa Yakala filmini de izlemeden geçmemenizi önermekteyim. Şey olabilir mi? Kemal Sunal vardı ya, dolandırıcı rolünde. Fikret... Tokatçı. Tokatçı. Onun ne? Tokatçı filmi. Tokatçı filmin adı. Kimle oynadı? Fikret Kuşkan'la mı oynadı? Lan yok lan. Beraber Fikret Kuşkan'la işte. Kemal Sunal beraber Lan oynuyor. oğlum şeyin babası oynuyordu onda. Hayır abi, Kemal Sunal orada Fikret Kuşkan'la beraber oynuyor ya. Fikret Kuşkan kim oldu lan? Süper Babalık adamın adı ne? Süper Baba'nın adı Fikret Kuşkan değil ki. Altuğ. Fikret Altuğ ha. Kuşkan kim oğlum? Fikret Altuğ.
Hatta yerli sinemamızdan örnek olarak da Kemal Sunal'ın Tokatçı filminde örnek gösterebiliriz. Bu psikolojik hilelerin herhangi birinin tek başına birilerini dolandırmak için yeterli olmayabilir. Fakat bir araya geldiklerinde ise dolandırıcılar için güçlü araçlar olabilirler. Ancak bu 5 hatta 6 basit psikolojik gerekçenin farkında olarak ve bunları anlayarak insanların direnme ve dolandırıcılıktan kaçınma olasılığı çok daha yüksektir. Son olarak videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız özellikle bizim için çok değerli. Ve videomuzu Sülün Osman'ın bir sözüyle bitirelim. Adam ertesi sabah kuyumcuya gidip de bileziklerin sahte olduğunu öğrenince dolandırıldım diye karakola gidiyor. Sonra ben aranıyorum. Demiyorlar ki ona ve adam 1000 liralık bileziği 300 liraya almayı düşünürken aklında ne vardı diye. Gayet açık ki beni dolandırmaya planlamıştı. Ben hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi dolandırmadım.